Terörist bordo berelilerden korkar mı? Bir teröristin ağzından canlı duydum. Piyade ise, jandarma ise pusu atabilirsin. Komando ise dikkat et. Ama bir özel harekatçı veya bir bordo bereli ise oradan kaçmana gerek yok. Zaten o seni bulur. Yeryüzünde biz Allah'ın askerleriyiz. Hiç ölümle burun buruna geldin mi? Ya bu şuna benziyor. Doktora hiç hasta muayene ettin mi gibi bir soru. Yaklaşık 75-80 metre ileride bir terörist RPG var omuzunda. Ateş etti. Kelime-i şehadet getirdik. Ne kadar getirdik bilemiyorum. Roket geliyor. Yanarak geliyor. Çocuk abi dedi sadece. Sanki havada rokete bir şey vurdu. Roket yön değiştirdi. Yaklaşık 35-40 derecelik bir açıyla. Yanımdaki çocuk bayıldı. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta bir yiğitle yüzleşiyoruz. Yıllar boyunca TSK'da, bordo bere, özel kuvvetler, JOAK ve benzeri alanlarda çalışmış gerçek bir yiğitle birlikteyiz. Abi hoş geldin. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Abi seni tanımak istiyoruz. Ben 1970 yılında Gaziantep'te dünyaya geldim. İsmim Hasan. Ailem göçebe gibi, yani birçok ilde ikamet etmişler iş icabı. En son Mersin'e gelmişiz. 1970'li yıllarda 74-75 gibi dönemlerde orada ikamet ettik. İlk ortaokul, lise tahsilini Mersin'de yaptım. Sonra yine babamın işi dolayısıyla Adana'ya taşındık. Liseyi orada bitirdim. Daha sonra 1989 yılında Silahlı Kuvvetler sınavlarını kazandım, jandarmanın. Ve jandarma subay sınıf okulunda okudum. Evliyim. Bir oğlum, bir kızım var. Eşim Eskişehirli. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki asker olmaya nasıl karar verdin abi? Benim rahmetli annem, benim için çok, tabii anneler, bu arada dün anneler günüydü, bütün annelerin ellerinden öpüyoruz. Rahmetli annem benim için çok değerli ve kıymetliydi. Benim annem hastaydı. Yaklaşık 25 sene boyunca tanımlanamayan bir hastalıkla mücadele etti. 1997 yılında da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ben çocukken, amin, demişlerdi ki GATA, Gülhane Askeri Tıp Akademisi bu tür hastalıkların yuvası, orada tedavi görebilir. Çocukluğumdan işte ortaokuldan, liseden sonra asker olmaya karar verdim. Birinci hedefim tabii ki vatana hizmet etmekti. İkinci hedefim de anneme sağlık cüzdanı, sağlık fişi çıkartıp onu GATA'da tedavi ettirmekti. Rabbim nasip etti. Onu GATA'ya yatırdım. Orada yaklaşık 6-7 ay civarında oradaki doktorların hepsine Allah razı olsun tedavi ettiler. Fakat ömrü çok yetmedi. Benimle 7 yıl beraber yaşadı. Ben asker olduktan sonra 1997 yılında kaybettik. Askerliğe giriş şeyimiz bu şekilde. Terörist bordo berelilerden korkar mı? Ya şimdi burada rütük ceza yazar kullanacağım kelimelerden. Yani önce şöyle bir tabir vardır. Mesela bu biz mesleğe girdiğimizden beri söylenir. Ama ben bunu bir teröristin ağzından canlı duydum. İşte piyade ise, jandarma ise pusu atabilirsin. Komando ise dikkat et. Ama bir özel harekatçı veya bir bordo bereli ise oradan kaçmana gerek yok. Zaten o seni bulur. Gereğini yapar. Yani zaten ya bizim genlerimizde var bu. Ben şimdi milletimizi bölmek istemiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan, işte sen Hakkari'lisin, Şırnaklısın, Ankaralısın, Erzurumlusun. Bizim milletimizin genlerinde var bu. O gene sahipsen zaten o duyguya da sahipsindir. Zaten geni sağlam olan bir insan yanlış yola sapmaz. O hep doğru yoldadır. Karşısındakine de korkunç bir şey verir. Mesela ben anlatırım birazdan. Yurt dışında görev yaparken birçok olaya şahit oldum. Yani biz başka bir milletiz ya. Yani Allah bize öyle diye düşünüyorum ki doğrudur inşallah. Yeryüzünde biz Allah'ın askerleriyiz. Bu millet öyle. Yani biz eğer o üniformayı giyiyorsak, mesela bana bir komutanım demişti ki böyle yan yana, ya sen 1.77 boyunda, 1.75 boyunda bir adammışsın ya. Ben seni gördüğümde 1.92 metre falan gördüm demişti. Çok gurur duymuştum. Yani bizim heybetimiz kendimizden değil. Allah'ın vermiş olduğu o üniformanın kabiliyetine. Yani üniformayı er de giyse, generallerimiz de giyse o aynı kudrete, aynı şeye sahiptir. Peki hiç teröristlerle birebir temasa girdiğin oldu mu? Tabii işimiz bu. Yani birçok defalar. Tabii bunu yine söylüyorum. Biz vatan için görev yaptık. Asla Allah nefsimiz için eğer bir hata yaptıysak affetsin bizi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor estağfirullah, şehide bile hesap sorulacak. Sen ne için şehit oldun diye sorulacak. Şimdi eğer biz görevimizi vatanın ve Allah'ın rızasının dışında eğer yaptıysak Allah bizi affetsin. Ama tamamen tabii ki konsept bu. Sen özel harekatçısın, bordo berelisin, özel kuvvetçisin, komandosun, polis özel harekatta görev yapıyorsun ve vatanı savunuyorsun. Tabii ki yüzlerce
çatışmaya girdik. Binlerce operasyona katıldık. İlla ki sayı olarak bir şey diyemem ama çok görmüşüzdür. Hiç ölümle burun buruna geldin mi? Ya bu şuna benziyor. Doktora hiç hasta muayene ettin mi gibi bir soru. Tabii ki yani. Mesela ben 500'den fazla helikopterle uçmuşumdur operasyonlara. Birçok defa helikopterimiz düşme tehlikesi atlattı. Çatışmada üzerine gelen izli mermi veya şakma. Mesela çekirdeğin sesi çok farklıdır. Üstünden geçiyorsa, çok üstünden geçiyorsa sadece şak sesi duyarsın. Yanına düşüyorsa zıp sesi duyarsın. Zaten sesi duymadıysan kelimeye şehadet getirmişsindir veya getirememişsindir. Bu iş böyledir. Binlerce operasyona katıldık. Belki yüzlerce. Mayına bastık, patlamadı. Yanımıza roket düştü. Suya düştük, çıktık. Çok ölüm bir tehlikesi atlattık. Korktun mu ölmekten dersen Allah şahittir. Hiç korkmadım. Çünkü canımı verirsem gideceğim yeri tahmin edebildiğim için öyle bir endişe yaşamadım. Şu an görev yapan arkadaşlarımızın hiçbirinde yaşadığını zannetmiyorum. Birçok tabii ki anımız var. Mesela bir operasyonda bir birliğimiz pusuya düşmüştü. Bir komutanımızı bahsetmiştim koruması olarak görev yaparken. Birlik pusuya düşünce komutanımız bize talimat verdi. Benim timimde yarısı rütbelilerden, yarısı askerlerden oluşuyordu koruma timi. Beraber o askerleri komutanın yanına bıraktım koruma olarak. Diğer 4 tane arkadaşımı yanıma aldım. Koşarak birliği düştüğü yerden yardıma gidiyoruz. Tabii yanaştık. Birlik şokta. Aslında üstesinden gelebilecek bir olay. Çok basit ama nefsi hakimiyet çok zordur. İnsan beklemediği bir anda, beklemediği bir olayla karşılaşırsa ona reaksiyon göstermesi zaten işte bu üst düzey eğitimler sonucuyla oluşuyor bu. Yani sıradan bir mesela Mehmetçi gönderdin. Böyle bir reaksiyona tepki vermesi belki 1/1000 ama yetiştirdiğin adamın tepki vermesi %950 belki de. 1950. Böyle bir olayda olaya yanaştık. Kayaların arasındayız. Görüyoruz pusuyu atan, daha doğrusu saldırıyı gerçekleştiren terörist gruplar kayaların içerisindeler. Biz de yanımızda bir yüzbaşı var. Ondan gerekli şeyi aldık. Hani ne oldu, ne bitti, var mı zayiat, onları temizliyoruz. Yardımcımla beraber 2 tane de uzman çavuşum var yanımda. Kayanın içerisinde duruyoruz. Ne yapalım, hedefe nasıl girelim diye şey yapıyoruz. Yani beyin fırtınası yapıyoruz. Tabi bu bahsettiğim 3 saniye, 5 saniyelik, belki 1 dakikalık bir olay. Namlu sesini duyduk ama kafamızı çevirmeye fırsat bulamadık. Kanasla ateş etti terörist. Sadece işte o zıp dedik ya. Yardımcım benim önümde duruyor. Onun kafasının arkasından kayaya çarptı. Sonra benim sol tarafımdan kayaya çarptı. Buradan tekrar kayaya çarptı. Benim uzman çavuşum kafasının üstünden sıyırdı gitti. Hiçbirimize elhamdülillah bir şey olmadı. Birimize isabet etse 4'ümüzü birden tek atışla vurabilecek pozisyondaydı. Tabi olay bittikten sonra baktık hadiseye. Evet, gerçekten bir mucize. Bunun gibi çok mucize yaşadık ama bu benim için çok enteresan bir olay. Şimdi yine Irak'ta bir harekatta görevliydik. Özel kuvvetlerde görev yaparken bir binanın içerisindeyiz. Çatışma uzun tabii. Bu bazen de şöyle bir şey var. Sen o gürültüden, o hengabeden çatıştığını zannediyorsun ama aslında sende bir şey yok. Yanındaki birlikle çatışıyorlar. Ama ses o kadar yoğun ki sen zannediyorsun ki işte benim üzerime geliyor. Yanımda bir genç bir, tabii ben de gencim o zaman, 24-25 yaşındayım. Yanımda da benden daha genç bir astsubay çavuş arkadaşım var. Pencereden dışarıya bakıyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor, ne oldu falan. Yaklaşık 75-80 metre ileride bir terörist RPG-7 var omuzunda. Ateş etti. Yanındaki çocukla beraber tabii çok hızlı bir, seri bir şekilde kelimeye şehadet getirdik. Ne kadar getirdik bilemiyorum. Roket geliyor, yanarak geliyor. Çocuk abi dedi sadece. Yani gaybı Allah bilir. Belki seyredenler de inanmayacaklardı ama bu birebir gerçekten oldu. Sanki havada rokete bir şey vurdu. Roket yön değiştirdi. Yaklaşık 35-40 derecelik bir açıyla. Bizim binanın önünde başka bir duvar vardı. Böyle oraya çarptı. Yanımdaki çocuk bayıldı. Tabii o patlamayla birlikte o cam parçaları vesaireler falan hepsi üzerimize. Çocuk bayıldı. Neyse kendine getirdik. Tam çok şükür zayiatsız atlattık o geceyi. Sabahleyin çocuk kendine geldikten sonra ya dedi komutanım o neydi dedi ya. Dedim vallahi Allah'ın mucizesi. Demek ki vademiz yetmemiş. İsabet etse bize zaten ikimiz de meftayız, şehidiz. Demek ki Allah dedim bize şehitlik yazmamış. Daha görecek günlerimiz var. Havada öyle bir hadiseyle o roket yön değiştirdi. Bugün öyle bir şey mümkün mü normalde? Yani fiziksel olarak mümkün değil. Yani manevi değerlerinin yüksekse, mesela ben Ayet-el Kürsü'nün Allah'ın bize bir lütfu olduğuna inanıyorum. Ben her operasyonda hem arkadaşlarıma hem kendim defalarca okurum. İnanarak okuruz. Allah'a emanet ederiz kendimizi. Geri kalan takdirdir. Ben onun şeyini çok gördüm. Böyle bir olay. Bunun gibi çok olay var da mesela az önceki işte çekirdeğin çarpmaması, işte roketin yön değiştirmesi, bastığın mayının patlamaması, üstüne düşen top mermisinin patlamaması, kayalardan düşersin bir dala tutunman. Hani böyle çizgi filmlerde olur. Kayadan düşer bakarsın dalın üstünde. Hepsi takdir ilahi. Yazılmışsa olur, yazılmamışsa olmaz. Operasyonlarda hiç şehit verdiğiniz durumlar oldu mu? Benim çok şehit arkadaşım var. Benim de şöyle bir
artık manevi özellik midir onu bilmiyorum. Allahu Teala'nın. Ben çünkü kendimi şehitlere çok adadım. İlk mesleğe girdiğimde dedim Rabbim ben önce senin için, Resulün için, vatanım için ama şehitler için. Yani benim çok şehit hikayeleriyle büyüdük. Çok şehit anılarıyla büyüdük. Ben mesela şehitlerle rüyamda çok konuşurum ve canlı konuşurum. Yani istediğim soruyu sorarım, istediğim cevabı alırım. Bana selam söylerler vesaire mesela. Çok sevdiğim arkadaşlarımı kaybettik. Yani benim belki bugün silahlı kuvvetlerin çok şehidi var. Sayı vermeyelim. Ama benim birebir tanıdığım 50'den fazla çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ama şöyle bir gurur duyduğum konu var. Emir komut ettiğim hiçbir arkadaşımı kaybetmedim. Çok şükür Allah. Ben şöyle bir dua etmiştim. Rabbim bana benim namlumdan çıkan fişekle bir dostumun namlusundan çıkan fişekle benim canımı alma. Ve benim canımı bunlara yedirme diye bir dua etmiştim. Allah kabul etmiş. Mesela B tim komutanlığı yaptım, C tim komutanlığı yaptım. A timinde 8 yıl görev yaptım. Hiçbir arkadaşımı beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı kaybetmedim. Ama yan timde, öbür timde işte akşam beraber oturup yemek yediğimiz, sabah çatışmaya girdiğimiz şehit olan çok arkadaşım maalesef var. Peki hiç aklından çıkmayan bir görev yaşadın mı? Tabii ki mesela benim yüreğimde çok derin bir yaradır. İsmini de söyleyeceğim. Bir şehit kardeşim Mehmet Körpe. Ben çok severdim onu. O da beni çok severdi rahmetli. Diyarbakır'da görev yapıyoruz. Özel kuvvetlerdeyiz beraber. Evveliyatında biz bir operasyona gitmiştik. Bingöl tarafında. Oradaki bir polis özel harekat binasında ikamet etmiştik, kalmıştık. Orada bir arkadaşımızla tanıştık. Dedi ki ya ben dedi sizi çok sevdim. Ben dedi size bir hediye vermek istiyorum. Bana 12 tane cevşen getirmişti. 12 tane. Bizim timde ben dahil 13 kişiyiz. 12 tane cevşen getirdi. Dedi ki ya bunu arkadaşlara benim için dağıt, birinde boynuna tak. Hemen içeriye girdim. İşte üsteğmenimiz var. Bir tane sonuna verdim. Herkese dağıttım. Bir tane kaldı. Mehmet'le ikimizin yok. Mehmet dedim ki ya Mehmet bir tane cevşen kaldı kardeşim al sen bunu. Ben yarın bir tane daha getirirler. Tabii yok dedi abi. Benim dedi duam var. Bu senin hakkın. Mehmet o cevşen Mehmet'e nasip olmadı. Mehmet bir operasyon sonra şehit oldu. Ben operasyona çıkacağımız zaman bir rüya gördüm. 3 devre çok samimiydik. Dedim ki bunlara ben rüyamda helikoptere bineceğiz yarım saat sonra. Dedim ki işte Mehmet bir de öbür arkadaş yaşıyor. Onun adını zikretmeyeyim. O kendini biliyordur. Dedim ya ben rüyamda üçümüzü gördüm. Çatışmaya giriyoruz. İçimizden birisi vuruluyor. Rüyayı ben gördüğüme göre dedim vurulan ben değilim. İkinizden biriniz. Ne olur dedim bu operasyonda dikkat edin. Çok zorlu bir operasyon. Mevcudumuz düşük. İçine sızdığımız terörist grupları çok kalabalık ama biz bilmiyoruz. Sonradan çatışma neticesinde büyük bir grubun içerisine girdiğimizi anladık. Tabi o zaman biz de toyuz. Yaşımız genç. Evet bordo bereliyiz ama bugünkü tecrübeye, yeteneğe sahip değiliz. Ekibin en başımızdaki komutanımız var belki o 40 yaşlarında. Tim komutanından personeline kadar herkesin yaşı genç. O zaman belki fevri düşündüğümüz bir takım şeyler oldu ama bugün geriye bakınca ben hepsine hakkımı helal ettim. Kızdığım insanlar da vardı. Sonra gece bir yere kadar geldik. Sabah mola verdik. Bizim tim aşağıda. Mehmet'in görev yaptığı tim yukarıya doğru gidiyor. Sesler duyduk. Silah sesleri duyduk. Çatışma falan vesaire. Sonra dediler ki bir yaralımız var. Ben eyvah dedim. Şimdiki yaşayan arkadaşın ismiyle Mehmet'in ismini söyledim. Dediler ki Mehmet yaralı. Ben zaten hiç hayatımda o kadar iki zaman ağlamıştım. Bir annemin rahmetlinin cenazesindeyken çok hayıflanmıştım. Bir de Mehmet'in vurulduğunda. Çünkü Mehmet hakikaten benim çok sevdiğim bir kardeşimdi. Bütün kardeşlerimizi seviyoruz ama onunla ayrı bir şeyimiz vardı. Mehmet Aydın Nazilli. Sonra Mehmet hastaneden haber geldi. Şehit olmuş. Tabii ki cenazesine gitmek bize nasip olmadı. Dua ettik. Sene 1993 veya 94 işte geldik 2022. O operasyon benim için Mehmet'in yani çok sevdiğim ilk arkadaşımı kaybetmenin bir şeyi hala içimde yaradır. Peki teröristlerin ağır baskısı altında kaldığınız oldu mu? Türk askeri asla hiçbir zaman baskı altında kalmaz. Çünkü o gücümüz, o kuvvetimiz, o eğitim seviyemiz çok. Yani bu piyadesinden jandarmasına, polisinden işte özel kuvvetlerine kadar bütün kardeşlerim bu işin eğitimini almıştır. Onların yani şöyle bir tabir vardır bizde. İlk atışta vurdun, vuramadın, vedalaş. Bizim askerimiz öyledir. Yani biz operasyonda başaramadık, yapamadık. Şeyi olur tabii ki illaki. Yani sonuçta onun da Rabbi aynı, bizim de Rabbimiz aynı. Kaderi Allah yazıyor. Onun eceli gelmediyse onu etkisiz hale getirme şansın yok. Ama öyle bir eyvah dediğimiz bir şey olmadı. Yaşamadık öyle bir şey. Operasyon sırasında hiç mistik bir olay yaşadığınız oldu mu? Ya şimdi mesela o az önce anlattığım olayın haricinde mesela birkaç tane daha örnek verebilirim. Bir gün biz hep bunu hani kitap belki de bunu inancı olmayan arkadaşlar inanmayacaklar böyle şeyler ama biz bizzat yaşadık. Operasyondayız. Teröristleri dinlediğimiz telsizimiz var. Bu arada birbirlerine çağrı yapıyorlar.
kuruyorlar teröristler. 15-20 kişilik bir birliği gördüklerini, kendilerinin tepede olduklarını, kendilerine doğru yaklaşmakta olduklarını, bunlara pusu atacaklarını söylüyorlar. Tabii bizim bulunduğumuz noktaya biz o cihazlarla kestirme alabiliyoruz ama kabaca. O zamanki bugün nokta atışı alabilirsin ama o zaman 5 kilometre, 6 kilometre genişlikte bir alan. O yüzden biz AT diyoruz, arazi tarama, arama tarama diyoruz o bölgelere. Tabii panikledik. Biz değiliz. Biz pozisyonumuz, konumuz gereği ama hangi birliğin olduğunu hemen civardaki karakollara çağrı yaptık. Dedik ya böyle bir birliğiniz var mı arazide? Kimse sahiplenmedi. Yani bizim birliğimiz var, timimiz var vesaire gibi olay olmadı. Bu arada terörist konuşuyor. Diyor ki birlik diyor bulutun içine girdi, sisin içine girdi. İşte askerler çıktıklarında vuracağız. O birlik o şeyin içinden çıkmadı. Onları göremediler. O sis dağıldı ama o adamlar yok orada. Sonra tabii bunu sadece dinleyen ben değilim. Yanımdaki telsizci uzman çavuşum, subay yardımcı arkadaşım, bölük komutanı, tim komutanı vesaire. O askerleri, o teröristler pusuya düşüremediler. Onlar o bulutun içerisinde belki de başka bir boyuta geçtiler. Oradan pusuya düşmeden kurtuldular. Yine benim yaşadığım bir hadise. Diyarbakır ilk tayin olduğumda işte bir karakoldayız. Koruma yapacağız. Dinleme var. Karakolu işte saldıracaklar vesaire falan. Diyorum ya ben kendime şehitler adadım diye. Karakolun bulunduğu mecrada bir mezar var. Metruk bir mezar. Karakol komutanı ben değilim. Ben tim komutanıyım. Karakol komutanı izne gitti. Onun yerine ben vekaleten hem bakıyorum hem de timle beraber karakolu koruyacağız. Geziyorum keşif maksatlı. Baktım bu metruk mezarı gördüm. İşte köyün muhtarına sordum. Dedim ki ya bu ne? Dedi bu şehit. Ama nasıl çok affedersin. Çocuklar içine pislemişler. Diyorum ya şehitler benim için çok mukaddestir. Herkes için öyle de ben kendim için ayrı yere koyuyorum. Sonra timi aldım. Dedim çocuklar burayı temizleyeceğiz. Yıkadık, temizledik. Üstündeki örtüsüne kadar çiçeklerini suladık. Muhtar dedim ki bundan sonra buraya dedim bir mahlukat gelir, buraya zarar verirse hesabını sana sorarım. Sonra askerleri gönderdikten sonra ben dua ettim. Dedim ki sen eğer şehitsen bak biz sana hizmet ettik. Buradaki karakol önce Allah'a sonra sana emanet. Neyse görevimizi yaptık falan. Aradan birkaç ay geçti. Döndük. Böyle komutanı beni çağırdı. Bir terörist ifadesi. Al bunu oku. Okudum. Terörist aynen şöyle söylüyor. Karakolun ismine kadar zikrediyor. Biz diyor filanca karakolu diyor basmaya gittik. İşte biraz daha yaklaşalım, biraz daha yaklaşalım, biraz daha yaklaşalım. Bir baktık karakolu geçmişiz. Yani dedik ne diyor yani herhalde siste yolumuzu kaybettik. Tekrar döndük. 3 defa denedik diyor. Üçünde diyor karakola diyor yaklaşmayı diyor başaramadık. Aradan diyor bir hafta geçti dedik yine diyor hani ifşa olacağız. Tekrar geldik. 3 defa denedik diyor. Farklı günlerde. Biz o karakola diyor bir türlü diyor duvarına dahi yanaşamadık diyor. Sonra diyor ne olduğunu anlamadık diyor. Bir doğa olayıdır diye düşündük diyor. Gittik. Bölük komutanı dedi lan nedir bu? Dedim vallahi komutan biz de kendimizi önce Allah'a sonra emanet ettik. Herhalde dedim gözlerine perde indirdiler yani. Böyle birçok yaşadığımız olaylar mevcut. Peki abi teröristlerle konuştuğunuz zaman mesela onlarda da böyle bordo bereli, özel harekatçı gibi birimlerin olduğunu gördünüz mü? Ya şöyle tabii onlar da kendi işlerinde bir yapılanmaları var. Tabii burada bunu anlatmak bana düşmez. Onların da kendilerinin içerisinde özel dedikleri, özel silahlar taşıyan, özel kıyafetleri giyen adamları var tabii ki. Biz onlarla da birçok defa görüştük. Sevgili dostlar, güzel bir haber vermek için videoyu kısacık bölüyorum. Projenin başından sonuna kadar içerisinde bulunduğum Amerika'dan en iyi korku filmi ödülü alan film, Korku Takvimi filmi 13 Mayıs'ta sinema salonlarında olacak. Hem bizi hem de korku seven herkesi sinema salonlarında bekliyor olacağız. Sadece cinler mi var zannediyorsunuz? Operasyonlarda hiç aç kaldığınız oluyor muydu? Tabii ki canım yani şimdi zaten şöyle bir şey var. Yine beni seyredecek olan arkadaşlar bağışlasınlar. Arazide adamın kıçı başına bela olur. Ne kadar çok yersen o kadar tuvalet ihtiyacın olur ve bu senin için büyük bir eziyettir. Biz personellerimizi yani abilerimiz, hocalarımız biz usta çırak ilişkisiyle yetiştik. Yani bizim bir ustamız vardır, komutanımız. O bize gerekirse tokat atar, kafamıza vurur. İşte oğlum böyle yapma, lan git çömez şunu yap falan böyle yetiştirirler. Biz de çıraklarımızı böyle yetiştirdik. Arazide daha çok enerji verecek şeyler tüketilir ama posalı seni tuvalete zorlayacak, özellikle bağırsaklarını bozacak şeylerden kaçınırsın. Tabii ki özel kuvvetçi olmanın, özel harekatçı olmanın gereği budur. Elindeki ihtiyacını günlere bölersin. Mutlaka bir stokun vardır. Aç kalacaksan da zaten büyük bir operasyonsa mutlaka ikmal yapılır. Birçok defa aç kaldık ama ölmedik çok şükür. Hayatta kaldık.
Peki susuz kaldığınızda ne yapıyorsunuz? Ya şimdi zaten yine benim çok sevdiğim, koruduğum generalim, ismini söylemeyeceğim. Onun çok güzel bir şeyi vardır. Mesela bir gün arazide yürüyoruz. Bir rütbelinin bir tanesi tepesine suyu dikmiş, böyle lakır 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 içiyor. Bastonu vardı. Bastonuyla kafasına bir vurdu. Suyla beraber çocuk bir tarafa yığıldı. Sonra kalktı ayağa, dedi ki evladım, suyu öyle içersen hem ölürsün hem midene, bağırsaklarına zarar verir. Su kapakla içilir. Arazide 1 litrelik suyla 3 gün, 4 gün, 5 gün yaşayabilmelisin. Ya mesela suyu tepene diktiğin zaman zaten yorgunsun. Ne yapıyor ter? Onu atıyor. Suyun sana bir faydası yok. Oradaki ihtiyaç olan su işte böbrekleri çalıştırsın, boğazın kurumasın, kapakla içilir. Ama bizim doğamız, yani Türkiye coğrafyası su yönünden zengin. Arazide çok nadir susuz kalırsınız. Şu olur, hani bir yerde çöktesin, pusudasın, bir hafta 10 gün orada kalman gerekiyor. Elindeki şey yetersiz, onu idareli kullanmazsan sus kalırsın. Özellikle Mardin, Diyarbakır, Batman bölgeleri çok sıcaktır. Ben oralarda 50 derecenin üzerinde, 55 derecenin üzerinde hava şartları gördüm. Su çantanda, sırt çantanda kaynar. Fokur 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 kaynar. İçemezsin zaten. Susuzluğunu bastıracak şeyler var orada. Yani çok böyle sus kaldık ama dediğim gibi az önce açlık gibi kendimizi terbiye ettiğimiz için bir sıkıntı yaşamadık. Peki kıymetli abim, diyelim ki asker olmaya karar verdik. Askerliğe ilk adımımızı atacağız. Dönem senin dönemin, yani senin askerliğe ilk adımın, senin başladığın dönemde eğitimler nasıldı abi? Ben ilk önce sınıfım jandarma. Tabii ki biz jandarmaların terörle mücadeleyle ilgili eğitimleri mevcut. Eğitimler 2 safhada cereyan eder. Bizim zamanımızda tabii bugün şimdi SİHA'lar var, TİHA'lar var. Çok şükür atak helikopterlerimiz var, uçaklarımız fazla, teknolojik gücümüz daha fazla. Bugünkü belki askeri birimlerin bizim zamanımızdaki yoklukla şimdiki varlık arasında fark var. Biz o zaman atıyorum 10 kişilik, 12 kişilik timlerle araziye gidip buralarda hayatta kalmak, ölmeden öldürmek, görülmeden görmek gibi bir takım kıstaslar olduğu için bizim yaptığımız eğitimler genelde işte coğrafi şartlara uyum sağlamak, teröristlerin veya düşman kuvvetlerin içine sızmak, buna yönelik kondisyon gerektirecek ve psikolojik harp gerektirecek eğitimlerdi. Bugünkü konjektürde tabii ki hem özel kuvvetler hem özel harekatlar bizden çok daha donanımlı silahlara sahipler. Teknolojik gücümüz var. Tepede 24 saat gözlemleyen İHA'larımız, SİHA'larımız var. Onların tabii ki eğitimleri yine bizim gibi kondisyona dayalı psikolojik harekat eğitimleri, ancak bizim zamanımızda birazcık daha güç, kuvvet, dayanıklılık gerektiriyordu. Bugünkü şartlarda birazcık daha eğitimlerin seviyeleri, şekilleri değişmiş olabilir tabii ki. Hasan abi, bize biraz bahsedebilir misin? Hangi eğitimlerden geçiyordunuz? En zorlandığınız eğitim mesela hangisiydi? Branşa göre değişir. Mesela komando birliklerinde görev yapan personelin eğitimi, özel harekatlarda görev yapacak personelin eğitimi ve bunun en üst seviyesi olan özel kuvvetler personeli. Bunlar tamamen birbirinden konsept olarak farklı. Görev aynı, görev tanımı aynı, fakat özel kuvvetler personelin görevi tamamen farklı. Şimdi personelin hem kondisyonunu sağlayabilmesi için ona fiziki güç eğitimleri yaptırılır. Uzun mesafe, mesela bir özel harekatçının sırt çantalı, tam tesisatlı, genelde 5 kilometre testleri yapılır ama 25 kilometre, 30 kilometreye kadar koşabilecek veya yüzlerce kilometre yürüyebilecek fiziki kondisyona sahip olması gerekir. Bunun için yüklemeler yapılır. Bunlar tamamen profesyonelleşmiş öğretmenler tarafından yapılır. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nin spor okulu var. Bu spor okulunda eğitim görmüş personel, komando okullarında başarılı olmuş, temayüz etmiş kişilerden seçilen öğretmenler. Fiziki kondisyonun haricinde kullanılan bütün silahların en iyi şekilde kullanılabilmesi, teknik arızalarını, yani mesela bir parçası kırıldı değiştiremezsin ama tutukluk yapmış silahların vesairelerin nasıl tamir edebileceğin konusunda sıfırlamaları, iyi bir atıcı olmak için nelerin yapılması gerektiği konusundaki verilen eğitimler. Bunların yanı sıra şimdi biz operasyondayız. Mesela yukarıda helikopterler, uçaklar uçuyor. Geride tanklar ve toplar var. Bunların yönlendirilmesi, biz buna İHK diyoruz, ileri hava kontrolörü. Bunun mesela topçu okulunda eğitim verilir. Özel, oraya giderseniz orada bir helikopteri, top atışını, uçağı nasıl yönlendirileceğiniz öğretilir. Yani ihtiyaca binaen personelin duyduğu bütün eğitimler değişik branşlarda yetişmiş hocalar tarafından verilir. Yabancı dil eğitimi alır personelin yurt dışında görev yapmak üzere. Bunların içerisinde yeni gelişmiş orduların kullandığı teknikler vesaireler varsa bunlar yine temayüz etmiş hocalar, öğretmenler tarafından verilir. Yani personel tamamen bir operasyonda hem kendisini hem birliğini sevk ve idare edecek, zorda kaldığı zaman teknik destek alabilecek, malzemeleri, silahları yönlendirebilecek bütün eğitimleri alır. Peki en zor eğitim hangisiydi abi? En zor eğitim şimdi sıfırdan başlıyor.
başlıyorsun. Bir çocuk düşünün doğdu. Emeklerken birden ayağa kalkacak, düşecek, korkacak. Şimdi silahlı kuvvetlere giren personel yani her eğitim bir sonraki eğitimin hazırlığıdır. Yani işte atıyorum mekanik nişancılık eğitimi görürsünüz. Akabinde silah kullanma eğitimini görürsünüz. Sonra teknik silahlar kullanmayı öğrenirsiniz. En çok zorlandığınız eğitimler psikolojik harekattır eğitim olarak. Mesela hani senin de bahsettiğin gibi işte tabuta canlı girmek bir psikolojik eğitimdir. Özel kuvvetler personeli karanlıkta, zor şartlarda, bunu mesela atıyorum X ilinde biz mesela bir bölgeye gitmeden önce o bölgenin doğal yapısını, o bölgedeki zehirli hayvanların vesairelerini önceden biliriz. Çalışırız onunla ilgili. O bölgede gidiyorsunuz mesela helikopter veya askeri birlik attı sizi oraya. Orada akrebi var, yılanı var, çıyanı var. Buradaki olaya karşı psikolojik olarak hazırlıklı olmanız lazım. Aksi takdirde pusudasın ama yılan mı geçti, akrep mi geçti, sokacak mı, ölecek miyim? Bunun psikolojik eğer baskısı altında kalırsan ne olur? İşine konsantre olamazsın. Dolayısıyla en zor eğitimler psikolojik eğitimlerdir. Mesela psikolojik eğitimlerden biraz bahsedebilir misin? Ne yapıyorlar abi? Ben şöyle bir örnek vereyim. Özel kuvvetlerde görev yaptığımız dönemde isimler tabii bizim hafızamızda. Amerika'da bir Ranger dedikleri bir kurs var. Oraya bir arkadaşımız, bir komutanımız gidecek teğmen. Geldi dedi bana mesela ya işte beraber çalışabilir miyiz? Şimdi orada adam ne yapıyor mesela? İşte yatırıyor yere. Çok affedersin ananı avradına küfür ediyor. Üstüne çok affedersin küçük idrarını yapıyor. İşte üstüne ne bileyim dışkı atıyor. Yani sana yaşayabileceğin sinirlerinin çelik gibi olması için yaşayabileceğin bütün hakaretleri yaşatıyor. Bizim de mesela işte SAT komandoları, denizcilerin mesela onlar da çok güzide bir birliğimiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde gözbebeği diyeceğimiz birliklerimizden bir tanesidir. Oradaki insanlar eğitim yaparken de ilk önce psikolojik işte baskı altına sorguya alırlar mesela. Sorguya karşı mukavemet göstermen lazım. Seni ele geçirdiler. Her türlü hakareti yaparlar. Dayak yersin, küfür ederler. Ne bileyim en çok manevi değerlerini baskı altına alabilecek yani seni zorlayacak. Artık tamam ben pes ettim diyebileceğim. Mesela Amerikalıların kurslarında çan çalarlar. Çanı çalan refüze olur. Bizde öyle çan çalma olayı yoktur. Pes edersin, zayıf alırsın, refüze olursun. İşte bu tür psikolojik baskılara dayanabilmen için, hakaretlere dayanabilmen için bütün eğitimlerden geçiyorsun. Bunların içeriği tabii çok geniş, kapsamlı, birliğe göre değişiyor. Zaten bunlar yani şu anda anlatmayla bitirme şansımız da yok ama genelde insanların manevi değerlerinin güçlenmesi için, dışarıdan gelebilecek baskılara karşı bir kalkan oluşturabilmesi için psikolojik baskı altına alınarak eğitimler yapılır. Mesela sorgu dedik az evvel abi. Evet. Nasıl bir sorgudan geçiriyorlar seni? Sorgulama ve sorgulamaya mukavemet diye bir kurs vardır. Mesela yakalandın. Ya şimdi tatbikat yapıyorsun. Gerçek şartlarda tatbikat yapıyorsun. Karşında birimin yani özel kuvvetlerin en iyi personellerinden düşman unsurunu temsil eden adamlar var. Hocalar bunlar. Bizim öğretmenlerimiz. Tabii daha sonra biz o pozisyona geçtik öğretmen olarak. Sana bir hedef verilir. Bu hedefe sızacaksın. Oradan bilgi alacaksın. Gözetleyeceksin, keşif yapacaksın. Şimdi oraya birlikler girecek. Oraya girecek olan birliklerin oraya gittiğinde sürprizle karşılaşmaması için özel kuvvet personelinin orayla ilgili bütün detayları aktarması gerekiyor. Dolayısıyla oraya sızma harekatını yaparken gerçekçi şartlarda olsun diye tatbikatlarda karşı koyma dediğimiz terörist veya düşman unsurlar olur. Bunlar seni yakaladıkları zaman tamamen o sorgulama kısmı gerçektir. Yani bu benim personelim. İşte kurs görüyor ve eğitim görüyor veya tatbikat yapıyoruz. Buna acıyım öyle bir şey yok. Dişi kırılan, kolu kırılan, kaşı yarılan, bayılan birçok insan olur ama bu gerçekçidir. Tabii eğitim bittikten sonra öpüşürsün, barışırsın. Bunun bir eğitim olduğunu, asla kin ve nefret olmaması gerektiği konusunda personele uyarırsın. Mesela ben yıllar sonra bir arkadaşımla karşılaştım. Tahrip kursu görüyoruz. Bomba imha kursu. Dedi abi beni tanıdın mı dedi. Dedim yok tanıyamadım kusura bakma. O gözünü aralamış. Sorguda göz bantlı olur veya projektörlerle işte gözü olur. Sen dedi bana yumruk attın dişimi kırmıştın. Dedim yok ya benzetmişsin. Abi dedi unutmadım ben sensin dedi. Öpüştük falan. Tabii bunlar eğitim. Her türlü baskıyı göreceksin ki gerçek şartlarda muhakeme yeteneğini yitirmeyesin. Peki gözünü bağlama konusundan bahsettik az evvel. Gözü bağlı mı oluyor kişi göremiyor mu? Tabii kişi karşındakini görmeyecek. Görürse o zaman ne olur? Mesela sen bir ülkeyle savaşıyorsun. Onların eline geçtin. Sana yüzünü gösterir mi? Göstermez. Sorgulamada da karşındaki aynı ortamı yaşayabilmek için gözü bağlı olur veya gözü açıldığında karşıdakini görmeyecek şekilde ışıkların altında, baskı altında tutulur. Sence şu anki eğitimlerle senin eğitimlerin arasında farklar var mı? Ya illaki farklar var. Şimdi temel unsurlar aynıdır.
Yani az önce söylediğimiz gibi personelin kondisyonunu en üst seviyeye çıkarabilmek, dayanıklık düzeyini üst seviyeye çıkarmak için yapılan eğitimler aynıdır. Koşular, yüzme, işte ne bileyim pentatlon, güç engelleri vesaire bunlar yapılır. Ama şimdi mesela bugünkü konsepte şimdi bizim kahraman yiğitlerimiz Suriye'deler. Şimdi o çocuklar sabitler. Onlara karşı yapılabilecek saldırı vesaire gibi konularda onlara verilmesi gereken eğitimlerle bizim 90'lı yıllarda veya işte 2000'li yıllara kadar yaptığımız terörle mücadeledeki eğitimlerin konseptleri tabii ki birbirinden farklı. İllaki vardır ama genel kriterleri aynıdır. Mesela bugün bizim dönemimizde SİHA'lar yoktu. Bizim zamanımızda helikopterler vardı. Topçu desteğimiz vardı. Bunları yönlendirmek için aldığımız eğitimlerle bugünkü personelin yönlendirmesi gereken daha çok silahlar mevcut. Dolayısıyla ikisinin arasında eğitim farkı mutlaka vardır ama genel konsept aynıdır. Abi kamuflaja giydin. Artık Çaka gibi bir askersin. İlk göreve başlayacaksın. İlk görev yerin neresiydi? Jandarma Assubay Sınıf Okulu'ndan mezun olduktan sonra ben kurayı çektim ve Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır o zaman Güneş Harekat Bölgesi'nin nasıl söyleyeyim kalbi olan yerlerden biriydi. Çok sayıda o dönemlerde çatışmalar var, olaylar var, şehir olayları çok. Bunlarla mücadele çok. Ben işte ilk defa Doğu'ya gideceğiz. Mezun olduk. Bindik otobüse. Gittik Diyarbakır'a. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaptım. 2 yıl. İlk görevde ne hissettin abi? Ya şimdi zaten okulda seni hazırlıyorlar. Psikolojik olarak, fiziksel olarak. Bizim ismini şimdi zikretmeyeceğim bir bölük komutanımız bize diğer arkadaşlara, diğer bölüklerin nazaran çok güzel bir fiziki kondisyon yüklemişti. Biz o zaman ona kızıyorduk. Diyorduk ki ya bizi çok eziyorsun. İnsanlar yemekhaneye türkü söyleyerek, marş söyleyerek giderken biz sürünerek gidiyorduk. Oraya gittiğinizde anlayacaksınız demişti. Evet gittiğimizde bir tık öndeydik. Kondisyonumuz iyiydi. Ben aynı zamanda sınıf okul atış takımındaydım. Atıcılığımız iyiydi. Tabii ilk defa göreve çıkıyorsun. Bir heyecan var. Zaten biz çok fazla kalmadık. Bir hafta 10 gün sonra bizi komando okuluna gittik. O zaman tabii ben tim komutanıydım. Emrimize verdikleri çocuklar, genç hepsi benden mesela ben mezun olduğumda 20 yaşındaydım. Benim emrimdeki çocuklar 21-22 yaşında askerlerdi. O çocuklarla tabii diyalog kurmak, onlara kendini kabul ettirmek, onlarla beraber aynı mevziye yatmak. Tabii biz de çocuğuz, genciz, çok genciz. Tecrübemiz yok, sıfır. Çok heyecan dolu günlerdi tabii ama yavaş yavaş piştik. Peki abi hangi bölümlerde çalıştın şu ana kadar? Genel olarak komandoyum. Çekirdekten komandoyum. Komando okulunu bitirdikten sonra ben 2 defa komando kursu gördüm. Birincisinde sağlıktan dolayı benim kulak zarım yırtıldı. Kursu tamamlayamadım. Tekrar tedavi olup iyileştikten sonra bir daha komando kursu gördüm. Tabii o komandoluğun, o berenin tadı çok farklıdır. Yani rengi hiç önemli değil. Mavi olmuş, bordo olmuş. Ben hem mavi bereliyim hem bordo bereliyim. Siyah olmuş, yeşil olmuş. Önemli olan o ruha sahip olabilmek. Yani o bereyi taktığında senden insanların beklentisi. Şimdi mesela çocuklar biz operasyona giderken bizi gördüklerinde bize uzaylı görmüş gibi bakıyorlardı. Yani bu çok gurur verici bir şey. İlk komando kursuyla işte başladıktan sonra akabinde işte özel kuvvetler kursu, paraşüt kursu, işte dalış kursu, kayak kursu, bomba imha kursu vesaire bunlar böyle parça parça devam etti. Çok tabii ki her biri birbirinden heyecanlıydı. Şimdi de tabii o zorlukları şimdi düşündükçe bakıyorsun acaba tekrar olsa yapabilir miyim diye. Tabii o ruh çok önemli. Ama heyecan dolu günlerdi, güzeldi. İyi eğitimlerden geçtik. Yani bugüne gelmemiz, o eğitimlerin tabii Allah'ın verdiği kader ayrı, ömrümüz varmış bugüne kadar. Çok arkadaşımızı kaybettik. Mekanlar cennet olsun. Ama aldığımız eğitimler tabii bizi bugünlere taşıdı. Özel kuvvetlerle özel harekatın arasındaki farklar nelerdir abi? Özel kuvvetler adından anlaşılarak gibi özel kuvvetler. O bambaşka bir şey. Yani kendi adıma söylüyorum. Her askerin, subayın, astsubayın, uzman çavuşun, herkesin ulaşmak istediği son nokta. Yani en tepe noktası. Everest Dağı'na tırmanıyorsun. Bloklar var ama en tepe noktası özel kuvvetler. Şimdi özel kuvvetlerin görev misyonu çok farklı. Hem ülke içerisinde terörle mücadele ederken ülkemizi dışarıda da temsil etmek. Bizim düşmanımız çok biliyorsun. Dostumuz birkaç ülkeyi çıkarsak dostumuz yok denecek kadar tekiz, yalnızız. Özel kuvvetler bize düşmanlık, gizli düşmanlık besleyen ülkeler de var. Bunlara karşı donanımlı, eğitimli, aslan gibi çocuklar. Özel harekatta tabii ki bu ama özel harekat daha ziyade ülke sınırları içerisinde ve ülkenin işte Irak'ta, İran kuzeyinde, Suriye'nin güneyinde yapılacak olan faaliyetlerde, ülke içerisinde terörle mücadelede görev yapacak. Daha ziyade bu amaç için yetiştirilmiş o yiğitlerdir. Ama şimdi özel harekatçıyı tabii ki sınır ötesinde kullanabilirsin ama özel kuvvetçi, yani şimdi şöyle düşün. Benim B sınıfı ehliyetim var. Tır veriyorsun, otobüs veriyorsun. Kullanırsın belki ama ustası gibi ne yapamazsın? Kullanamazsın. Dolayısıyla yani özel kuvvetler bu işin pik noktası. Peki bordo bereli olarak görev yaptığını biliyoruz abi. Bordo bereli nedir? Ya bordo bere şöyle. Şimdi birimler o zamanlar 1950'li yıllarda kurulmuş özel kuvvetler.
Özel kuvvetlerin beresi bordo renkli. Tabii o bereyi öyle gidip de marketten satın alamıyorsun veya askeri malzeme satan yerden satın alamıyorsun. Önce özel kuvvetlere giriyorsun. Oranın eğitim, mesela ben bizim zamanımızda özel kuvvetlere girebilmek için büyük sınavlardan geçmeniz gerekiyordu. Mesela biz 1992 yılında özel kuvvetlere girerken aşağı yukarı 17 günlük bir testten geçtik. Tabii rakamlar şimdi çok zaman geçti, unuttuk ama 5000 üzerinde personel, askeri personel, subay, assubay müracaat etmiş. Biz onların içerisinde 114 kişi o testleri geçtik. O testleri geçtikten sonra özel kuvvetler kursunu gördük. Ondan sonra hocalarımız bize özel kuvvetler belgesiyle beraber beremizi giydirdiler. Bere öyle giyilir. Şimdi komando mavi bere takar. Piyade komando, jandarma komando birbirinden ayrı değildir. Mavi bere takar ama o bereye gidip de dediğim gibi marketten satın alamazsın. O kursu başarıyla bitirirsin. Hocaların onu sana, hani avukatların cübbe giyme töreni gibi, doktorların gibi bere giyme töreni yapılır. O bere takılır. Onu onurla, şerefle taşırsın. Yani özel kuvvetlerin beresinin rengi bordo. Peki abi, merak ettik. Testler. Nasıl bir testten geçtiniz? 5000 kişiden 124 demiştin değil mi? 114 kişi. Ya şöyle, mesela birinci gün sorarlar. Derler ki yani niye geldin buraya? Hani sen amacın ne? Şimdi bir de özel kuvvetlerde her branştan, her sınıftan daha doğrusu hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri. Şimdi jandarma şeyden ayrıldı tabii ki. Silahlı kuvvetlerden ayrıldı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu için belki jandarma şu an konseptini bilmiyorum. Ayrılmış olabilir ama bizim zamanımızda silahlı kuvvetlerin 4. unsuruydu. Her kuvvetten personel müracaat eder. Önce bir mülakat yapılır. Yani sen buraya niye geldin? Amacın ne? Senin kuvvetinde de komando birlikleri var. Orada görev yapabilirsin. Niye burayı istedin? Sorarlar. Tatmin ettin onları. Bir tık geçersin. Tatmin edemedin, elenirsin. Ondan sonra bir fiziki yeterlilik testine tabi tutarlar. Mesela biz 2 tane uzun mesafe yürüyüşüne tabi tutmuşlardı bizi. Sırt çantalarımızda 25'erden 50 kilogramlık 2 tane kum torbası. Artı üstünde kumanya ve mühimmat, malzeme. Bir tanesi yanılmıyorsam 50 kilometrelik bir yürüyüştü. Bir tanesi 70 kilometrelik yürüyüştü. Size bir süre veriyorlar, bir saat veriyorlar. Bak işte şu noktada olursan testi geçersin. Biz tabii ki o saatte orada olduk ama olamayan arkadaşlarımız elendi. Bu şekilde elene rakamlar eridi. Sonra bizim biatlon koşumuz var. Çelik yelek giyersin. Şimdi tabii çelik yelekler 6 kilograma kadar düştü. Çok güzel, çok kaliteli malzemeler üretiliyor. Bizim zamanımızdaki çelik yelekler 18 kiloydu. Plakaların taktığın zaman. Giyiyorsun bunları, göğüs kafesini sıkıyor. Bir de şimdi atış yapıldı. O merminin çekirdeğin basıncı etkilemesin diye vücuda iyice oturtulur o yelekler. Onunla 8700 metrelik bir mesafe koşusu vardır. Onu koşarsın. Sonra gelirsin 25 metreden 3 tane atış yaparsın. Attığın 3 tane fişek eğer bir bozuk para kadar hocanın inisiyatifine kalmış. 1 lira da koyabilir, 50 kuruş da koyabilir, daha da küçüğünü de koyabilir. O 3 tane vuruşu gerçekleştirdin, geçtin. Gerçekleştiremedin, devam mı ediyorsun diye sorarlar. Evet, tekrar araca bindirirler. 8700 metre vurana kadar gider gelirsin. Ya da pes edersin. 114 kişi biz bunu başarmıştık işte. Ondan sonra özel kuvvetler eğitimine girmiştik. Peki kaç defa da vurdun abi hedefleri? Ben hiç ikinci kere gitmedim. Seni tanıdığımızda bize söyledin abi, JOAK'ta da bulunduğundan bahsettin. Evet. Bize JOAK'tan biraz bahsedebilir misin? JOAK nedir? 90'lı yılların öncesinde terörle mücadele tabii bugünkü gibi çok profesyonel, yani bugün uzman erbaşlar, o sözleşmeli erler tamamen rütbeliye dönüşüyor, ordumuz profesyonelleşiyor. Bizim zamanımızda o zaman bu kadar asker var. Askeri riske etmemek için A timleri, B timleri, C timleri mevcuttu. Mesela o zaman jandarmanın kendi A timleri vardı belli bir döneme kadar. Tim komutanı subaydır. İşte 10 tane 12 tane assubay timdedir. Bu şekilde görev yapılır. Bu belli bir döneme kadar devam ettikten sonra bu birlikler lağvedildi. 1999 yılında tekrar Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nı kurdu. Jandarma Genel Komutanlığı. Ben oranın ilk personellerindenim. Özel kuvvetler kadar güzide ama görev formatı biraz değişiktir. Mesela özel kuvvetler sınır ötesi harekatlara giderken Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nın özel operasyon taburu, bina operasyonu, uçak operasyonu, rehinesiz operasyonlar, terörle mücadele. Yine arama kurtarma taburu vardır JOAK'ın. Onlar da depremde, işte ülkemiz deprem ülkesi maalesef, bu tür olaylara müdahale etmek için yetiştirilirler. Veya işte arazide kaybolmuş bir köylü veya işte dağcı vesaire, bunları kurtarmak için giderler. JOAK'ın konsepti bunun üzerine kurulu. 2 birim, yani operasyon ve arama kurtarma. Peki bu kadar birimin içinde çalıştıktan sonra şöyle sorsak en zor birim hangisiydi diye? Her birimin dediğim gibi kendine göre zorluğu var. Mesela Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nın personelinin yetiştirilmesi, yetişmiş personel alınır. Üstüne profesyonelleştirilir. Birçok eğitim verilir. Ama özel kuvvetlere girerken sıfırdan giriyorsun. Sadece bizim zamanımızdan bahsediyorum. Orada
orada belli aşamaları daha hızlı geçmen gerekiyor ki belli noktalara gelebilesin. İkisinin birbirine göre çok da mesela özel harekatçı personel yetişmiştir. Yetişen personel özel harekata gönderirsin. Orada eğitim yoktur. Eğitim sadece tim içi eğitimler veya tabur içi eğitimler olur. Zaten adam eğitimli. Terörle mücadele konusunda yetiştirilmiş, oraya atanmış, görev yapıyor. Ama özel kuvvetleri ve JOAK'ı aldığın personel orada o birimin görev yapacağı birime göre eğitimlerden geçtiği için ikisi de birbirinden hem zor hem zevkli. İkisinin de birbirine göre değişik yönleri mevcut. Peki abi, emekli olmaya yakın son 6 sene demiştin sanıyorum. Eğitim vermeye başlamışsın. Ya tabii ki mesela ben özel kuvvetlerden ayrıldıktan sonra jandarma özel harekata tayin oldum. Jandarma özel harekattan sonra işte JOAK'a geçtim. Oradan sonra bir generalimizin 2 yıl kadar koruması olarak görev yaptım. Akabinde bizim, yani sınıf olarak söylüyorum, jandarmanın mabedi, kutsal yeri Foça Komando Okulu'dur. Bizim alnımızın teri orada akar. Personel orada yetiştirilir. Kara kuvvetlerinin, piyadelerin mabedi de Eğridir Dağ Komando Okulu'dur. İkisi de birbirinden güzide, ikisi de birbirinden şerefli, ikisi de birbirinden onurlu insanlar yetiştirmiştir. Ben Foça Komando Okulu'nda görev yapmaktan çok onur duyuyorum. Tabii oraya gittiğimizde önce acaba başarabilir miyiz? Çünkü senden çok daha kaliteli insanlarla beraber görev yapacak hocaların var. İşte orada mahcup olmak, personel yetiştiriyorsun. Çünkü bir de şöyle bir sorumluluk var. Yani mesela bir cerrah kalp ameliyatı yapmadan önce binlerce operasyona giriyor. Doğru mu? Evet. Şimdi Foça Komando Okulu'nda adam yetiştiriyorsun. Yetiştirdiğin adam doğuya gidecek veya sınır ötesine gidecek. Emir komuta edecek birçok insanlara. Çünkü orada uzman çavuşuna, astsubayına, subayına temel eğitim veriyorsun. Akabinde komando ihtisas eğitim veriyorsun. Bunları verirken eğer bir eksik bilgi verirsen, o adamı yetiştirirken bir yanlış bilgi verdiysen veya o sana imrenip de aşırı özgüvenli bir hareketle gidip orada hayatını kaybeder veya emir komuta zafiyeti yaşatır, personeli şehit olur, gazi olursa bu bizim için çok büyük bir vebaldir. Ben mesela şöyle yapıyordum. Bunu çoğu arkadaşım bilmezler. Yapanlar illaki vardır. Doğuda şehit oldu. Bakıyoruz listeye. Benim yetiştirdiğim personellerden, yani daha doğrusu bizim eğitimimizden geçmiş personel. Birliğini arayıp birçok defa nasıl şehit oldu? Acaba kendisi mi bir hata yaptı? Yoksa biz ona eksik bir bilgi mi verdik? Eğer bizim verdiğimiz eksik bilgiden dolayı çocuk şehit olduysa tabii ki bir hayıflanıyorsun. Ama sonuçta bu bir kader. Allah'ın yazmış olduğu kader. Hemen ne yapıyorsun? O eksikliğini giderip kendinden sonrakilere veya ondan sonra yetiştireceğin insanlara doğru bilgileri aktarmak için bir kılavuz. Yani hata sonra tecrübe. Ne diyoruz? Hayatta yenen kazıkların tecrübesine, bileşkesine tecrübe denir. Biz de orada çok onurlu görev yaptık. Çok üstün eğitimli, çok başarılı, kahraman arkadaşlarımızla omuz omuza görev yaptık. Subay. Ben orada komandonun bir üst sınıfı olan ihtisas konuları var. Komando olduktan sonra ihtisas görüyorsun. Ben orada özel harekat öğretmenliği yaptım. Arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum, çok özlüyorum. Hepsi birbirinden değerli, bilgili, kahraman insanlar. Hepsi temayüz etmiş. Doğuda üstün görevler yapmış. Oraya özel olarak seçilmiş arkadaşlar. Yani onlarla görev yaptık. Şeref duyduk, onur duyduk. Zamanında kızmıştık o zaman. Bazı konularda birbirimize kızdığımız konular olmuştu ama tabii bugün artık yaşımız kemal erdi. O günleri güzel duygularla anıyoruz. Hizmet ettik. Başarılıysak ne mutlu bize. Peki, merak ediyoruz. Eğitim verirken neye dikkat ediyorsunuz? Görevin formatı belli. Yani biz o kişiyi neye göre, ne için eğitiyorsunuz? Komando yetiştiriyorsunuz veya keskin nişancı yetiştiriyorsunuz veya tahrip eğitim veriyorsunuz veya işte ne bileyim farklı bir cihazın eğitimini veriyorsunuz. Bunun formatları belli. Elinizde bunu talimat haline getirmiş bir takım kitaplarınız var. O personelin o eğitimi alabilmesi orada madde madde sıralanmış. İşte atıyorum. Önce sıfırdan, sivilden aldığınız bir personel ne öğretmeniz lazım? Askerliği öğreteceksiniz. Yanaşık düzen, sağa dön, sola dön, ileri, geri. Silah nasıl taşınır? Mekanik nişancılık, silahın arızalı tutukluk yaptı nasıl giderirsin vesaire. Gece görüş cihazını nasıl kullanır? Dürbünü nasıl kullanır? Mesafe tahminini nasıl yapar? Arazide yalnız kaldın, kayboldun. Nasıl tekrar bir önceki noktaya geri dönersin? Bunların önceden elimizde formatları var. Buna göre aşama aşama kaydı. Orada mesela kurullar vardır. İşte bir kurul ona yürümesini öğretir. Bir kurul koşmasını öğretir. Bir kurul arazide nasıl yön tarif eder bunu öğretir. Bir kurul yüzmesini öğretir. Bir kurul dağlarda harekatı öğretir. Herkesin bir görevi var. Komplike birleştiğince bir işte komando ortaya çıkar. O komando başarılı olduktan sonra bir üst aşamaya geçmek için ihtisasa gitmek istiyorsa o zaman dilekçe verir. Değerlendirilir. Bu kurum buraya uygun mudur değil midir? Orada da komandonun üstünde mesela nedir? İşte şiddetli soğuklarda muharebe harekatı verirsin. Dağcılık
eğitim verirsin. İşte atıyorum su harekatı geçmen gereken bir nehir var, göl var. Buradan nasıl geçersin? Bunun eğitimini verirsin. Yani bir üst işte önce doktor yaparsın, sonra cerrah yaparsın. Bu şekilde eğitimler kademe kademe devam eder. Peki eğitimlerden kimler geçiyor? Kimler neden kalıyor? Öncelikle zaten silahlı kuvvetlere girebilmişse personel o kaliteye sahip demektir. Çünkü mesela ben şöyle bir anımı anlatayım. Askeri okula girerken, daha doğrusu ben küçük bir çocukken dedem benim kulağıma su atmış. Kulak zarım delinmiş. İşte 8-10 sene akıntı olmuş vesaire falan filan. Askeri okula gireceğiz. Ben korkuyorum. Benim kulağımda sıkıntı var. Rapor alıyorsun. O sınav mesela fiziki kontrol sınavlarını geçtikten sonra, mülakatı geçtikten sonra tamam sen okula girdin demiyorlar. Gidiyorsun tam teşekküllü bir hastaneden, ki bizim o zaman askeri hastaneler faaldi. Oradan rapor alıyorsun. Ben kulak zarından kaldım. Doktor astsubay olamazsın dedi bana. Tabii tepemden aşağı kaynar sular boşaldı. Dışarıya çıktım, oturdum bir yarım saat ağladım. Ben azimliyimdir. Yenilgiyi kabul etmem. Araştırmaya başladım hemen aynı gün. Bir doktor, kulak burun boğaz uzmanı bulduk. Adam beni 3 gün içerisinde Allah razı olsun tedavi etti. Ben tekrar gittim hastaneye, müracaat ettim. Belki de tarihinde tektir. Çürük raporu verdikleri hastayı tekrar muayene edip sağlam raporu. O aşamalardan geçiyorsun zaten. Askeri okula girdin, sen tamam artık bu eğitimlere müsaitsin. Akciğerlerin sağlam, gözün sağlam, kulağın sağlam, fiziki olarak sağlamsın. Askeri eğitim aldıktan sonra işte harp okulu 4 yıl, astsubay okulu 2 yıl, polis okulu 2 yıl. Buraları geçtikten sonra psikolojik ortama da uyum sağladıktan sonra zaten ne yapıyorsun? Artık o eğitimleri almaya hazırsın demektir. Şimdi komando okuluna gelirken ikinci bir rapor istiyoruz. Tekrar o eğitimlere uygun mu değil mi? O testlerden geçiyor. Eğer fiziki olarak zaten uygunsa kursu alıyoruz. Kursta da geri kalan hocanın kabiliyetini onu yoğuruyor. Bakıyor bu işi, eğitimi alabilir mi? Devam edebilir mi? Edemez mi? Çünkü bir kursa başlıyor 3000 kişi. Kursu bitiriyor 200 kişi. Yani bu oradaki zaman içerisinde eğitime başlama şartı farklı. Eğitim içerisinde mesela kursu 8 aylık bu kurstasınız. 7. ayında refüze olma şansınız yüksek. İlk sohbetimize başlarken dedim ya psikolojik harekat eğitimi. Mesela adam evli. Mesela bizim zamanımızda askeri okullarda, ki gene öyledir, evli olmaman gerekiyor askeri okullara girmem için, ama mesela imam nikahlı arkadaşlarımız vardı okulda okuyan. Sonra mezun olduktan sonra düğünlerin nikahlarını yapmış. İşte adam eğitime giriyor. Bölük komutanı veya hoca geliyor, kafasına basıyor, ona küfür ediyor. Aslında hocanın amacı onu yetiştirmek, onu ezmek değil, hakaret etmek değil, ama o psikolojiyi daha kaldıracak potansiyele sahip olmadığı için o da dönüp hocaya küfür ediyor. Refüze. Yani genelde eğitimlerden, yani fiziki olarak çok böyle hani bir kaza bela olmadıktan sonra, kırık çıkık olmadıktan sonra refüze olmasın. Genelde psikolojik baskılardan dolayı refüze olursun. Peki şöyle seni görüyoruz da çok gül yüzlü bir adamsın. Sen de aynı şeyleri yaptın mı? Tabii ki, yani şimdi mesela öğretmenler iki yüzü vardır. İki yüzlü öğretmenler. Birincisi kursiyerle, eğittiği personelle abi kardeş gibidir. İkincisinde düşman kuvveti gibidir. Sonra eğitim bittikten sonra tekrar abi kardeş gibidir. Biz de tabii ki kursiyerlerimize, bir de şöyle bir şey vardır hocaların arasında: iyi polis, kötü polis. Hocanın birisi iyi polis rolündeyken diğer hoca kötü polistir. Ben genelde iyi polis rolünde. Öğrencilerim, kursiyerlerim beni çok severlerdi. Belki küfür edenler de vardır. Bu videoyu seyrettikten sonra lan nereden çıktı bu adam diyecekler de olabilir. Ama genelde öğrencilerimle aram çok iyiydi. Hala görüştüğüm çocuklar var, yetiştirdiğimiz çocuklar var. Mesela astsubay çavuştu yetiştirdiğim çocuk. Şimdi kıdemli başçavuş. Teğmendi, albay rütbesine gelmiş öğrencilerimiz var. Hatta ben mesela bugün internette gördüm. Bir beraber görev yaptığımız bir bölük komutanım general olmuş. Çok onur duydum, gurur duydum. Takip ediyoruz. Güzel şeyler oluyor. Hocaların tabii ki iyi polisi, kötü polisi olmak zorunda yetiştirebilmek için. Peki eğitimlerde yabani hayvan yedirme durumları oluyor mu? Ya şimdi şöyle bir şey var. Hayati idame diye bir bölüm var. Komando kurslarının belli bir bölümünde bir görevli öğretmen grubu vardır. Bunlar hayati idame eğitimi yaptırırlar. Daha sonra da bunun tatbikatı olur. Ne demek hayati idame? İçinde bulunduğun imkanlar doğrultusunda hayatını devam ettirebilme. Yani arazide susuz kaldın, suyu nasıl elde edeceksin? Aç kaldın, hangi bitkileri yiyebilirsin? Yılan yakaladın. Mesela bu çok meşhurdur. Ben söyleyeyim, ben 23 yıl görev yaptım. Özel kuvvetler, JUAK, komando, özel harekatlar, Irak, İran vesaire, neyse. Ama hiç yılan yemedim. Kaplumbağa da yemedim. Çünkü sağ olsun devletim, 100.000 kere razı olsun benim devletimden, hiçbir zaman bizi aç bırakmadı. Zaten arazide birçok bitki kökünü yemeyi biliyorsun. Ama zaten kumanyen var. İhtiyaç duyduğunda, özel harekatlar için söylüyorum. Mesela 10 günlük operasyona çıktın, sana 3 günlük erzak verirler. 4. günü olmadan helikopterler
gelir, ikmal yaparlar. Ama bir özel kuvvetler personeli sınır ötesi harekat yapıyor. Attığım gidiyor 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay o bölgelerde hiç kimseye görünmeden yaşaması gerekiyor. İşte o personel yılan da yer, işte kaplumbağanın neresini yemesini bilmesi gerekir. Hangi bitki kökünü yiyecek? Çok affedersin, su bulamadı idrarını içebilecek vesaire. Bu eğitimler hayati idame eğitimlerinde verilir. Ama sen bana bunların hiçbirini yedin mi dersen, yedim dersem yalan olur. Yiyeni de görmedim ben bizim arkadaşlarımızın içerisinde. Ama eğitimini aldık mı? Tabii mesela bir yılanı yiyeceksin. Yılan zehirli veya zehirsiz fark etmez. Kafasından ve kuyruğundan bir karış kesip orta bölümünü, derisini yüzüp balık eti gibidir, tavuk eti gibidir. Onu yersin. Bunu gördük. Eğitimini aldık, yaşadık ama böyle bir ihtiyacımız olmadı. Peki verdiğin en zor eğitim hangisiydi? Mesela hayati idame eğitimi çok zordur. Komando kursunda 3 gündür ama özel kuvvetler kursunda 5 gündür. 5 gün boyunca araziye atarlar ve seni sürekli kovalarlar. Sürekli hareket halindesin. Düşman unsurları var. Burada açsın, susuzsun, koşuyorsun, kaçman gerekiyor, saklanman gerekiyor. Yemek yemen lazım, ihtiyacını görmen lazım. Yanında bir şey yok. Bu eğitim, yani hayati idame eğitimi eğitimden en zorlarından bir tanesidir diyebilirim. Peki genelde askerler en çok hangi eğitimde eğleniyorlar? Genelde fiziki kondisyon yüklemesi yapılırken tabii ki standartlar var. Mesela atıyorum işte 5 kilometreyi belli bir standartta koşman gerekiyor. Komando kursunda 32 kilometrelik mukavemet koşusu vardır. Koşuyu belli bir süre içerisinde tam tesisatlı koşman gerekiyor. Koşamadın, fiziki kondisyonu yetersiz, akciğerlerini açamamışsın, geliştirememişsin. Birincisi bu fiziki yetersizliklerden çok. İkincisi de biraz önce söyledim yine psikolojik olarak bir takım baskıları kaldıramamaktan kaynaklı. Tabii bir de şey var. Herkes özel harekatçı, herkes komando, herkes özel kuvvetçi olabilecek dersek yanlış olur. Çünkü bunlar ayrı bir ruh gerektiren şeyler. Şimdi mesela evet asker doğduğunda yani daha doğrusu üniformayı giydiğinde, yemin ettiğinde doğmuş sayıyoruz. Doğduğunda artık kefeni, o üniforma kefendir. Mesela şehit olan askerler normalde kıyafetleriyle gömülür ama bizim ülkemizde terörle mücadelede kefenleyip, yıkayıp öyle defnediyoruz. Normalde savaşta üniformalı gömülür. Sen asker oldun, subay uzman çavuş fark etmez. Asker olduğunda kefeni giyiyorsun zaten. Üniforma kefeni ta ki çıkarına kadar. Mesela künye takarsın. O künyenin çoğu ne olduğunu bilmez. Oysa ki şehidin dişlerinin arasına sıkıştırılır, defnedilir ki savaştan sonra ailesi gelip bunu bulabilsin gibi bir işaretidir onun. Tabi bu psikolojik ölüm korkusu sonuçta her insanın bünyesinde mevcut. Bunu kaldıramayan insanların işte çoğu refüze olur, elenir veya başlamadan bitirir. Peki burası önemli bir konu. Hiç eğitim sırasında şehit olan birisi oldu mu? Çok var. Mesela eğitimlerin belli bir şeyi vardır, yüzdesi vardır. Şimdi ben %3 müydü, %6 mıydı hatırlamıyorum tamam çünkü zaman geçti. Bir yüzdesi var. O yüzde içerisinde eğitim zayiatı kaçınılmaz. Çünkü ciddi bir iş yapıyorsun. Özel kuvvetçi yetiştiriyorsun, özel harekatçı yetiştiriyorsun, komando yetiştiriyorsun veya polis özel harekat personeli yetiştiriyorsun. Bu insanlar şimdi sulardan atıyorum, geçiş yapıyor. Şimdi 500 kişiyi geçiriyorsun, arada boğulan oluyor. Öğretiyorsun ama panikten boğulan oluyor. Ben mesela şöyle bir anımı anlatayım. İbretlik bir olaydır. Foça Komando Okulu'nda personel sızma eğitimi yapar. Sızma eğitimi yaparken üzerinde makinalı tüfeklerle atış yaparsın. Veya normal piyade tüfekleriyle hocalar. Tabi bunlar basında veya farklı yerdeki gibi sabittir silahlar. Hata yapmamak için. Personel ayağa kalktığında uyarırsın ama yine sen önleme payı koyarsın. Atıyorum işte en uzun adam kim? 1.90. Sen 2 metre yukarıdan ateş edersin. Yani her türlü şeyi. Bir asubay arkadaşımız şehit oldu, vuruldu o güç engellerinde. Tabii tahkikat vesaire. Aynı senaryo, mizansen. Tabii olaya bakıyoruz. Çocuk ağacın altında yatıyor, ateş ediyor. Makinalı tüfekten veya piyade tüfeğinden çıkan çekirdek ağaca çarpıyor. Ağaçta o budak dediğimiz sert kısım var. Budağa çarpıyor. Çocuğun tam kalbine geliyor sürünürken sırtından. Tabii ekipler geldi. Jandarma Genel Komutanlığından heyetler geldi vesaire inceleniyor. Aynı tatbikat tekrar yapıldı. Nedir? Mesela oraya bir çarşaf serildi. Çocuğun vurulduğu yere bir manken gibi bir şeyler konuldu. Tekrar aynı atış yapıldı. Aynı şekilde o budağa çarptı. Tekrar o yerdeki mankenin veya işaretlemiş olan noktanın aynı yerine geldi. Yani bu tamamen takdir ilahi. Yani o çocuğun o şekilde şehitliği yazılmış alnına. Tabii ki biz şehitliğine karar veremiyoruz. O Allah'ın takdiri ama biz şehit kabul ediyoruz. Bu kardeşimizi böyle kaybettik. Yine mesela bir el bombası atıldığında el bombasının yarıçapı 35 metredir. 50 metreye gider mi parça? Gider. Ama kitaplarda öğretilen bu kadar. Mesela attın el bombasını 35-40 metrelik yarıçap içerisinde. Yani ne olur? 35-70 metrelik bir alan içerisinde parça tesirli. Kayanın arkasındaki 200 metre ileride kayanın arkasında bekleyen, sırasını bekleyen assubay kursiyerin o şarapnel gelip göğsüne, kalbine isabet ederek şehit etti. Oluyor yani bunlar.
Eğitim maalesef gerçekçi olması için zayiatları göze almak zorundasınız. Eğitimlerde hiç elendiğine üzüldüğün birisi oldu mu? Tabii ki yani çok kaliteli çocuklar var. İkna etmeye çalışıyorsun. Mesela şöyle bir anım var. Belki kardeşim bu videoyu seyrettiğinde güzel bir anıdır. Yedek subayları eğitiyoruz. İkili köprü var. Emniyet tabii düşme ihtimali sıfır. Ama insan oraya çıktığında, yani ben bile belki 100 kere geçmişimdir ama her çıktığımda aynı heyecanı yaşıyorsun. Dedi ki ya hocam ben dedi buraya çıkmayayım. Ne istiyorsan vereyim. Dedim ki bu arada sohbet ediyoruz. Yanımda duruyor. Ben onun emniyet halkasını taktım. Onu telin üzerine aldım. Hiç farkında değil sohbette. Neyse dedim ki ne vermeyi düşünüyorsun? Ya ne istiyorsan vereyim dedi ya. 2 maaşını vereyim, 3 maaşını. Yeter ki beni buradan geçirme hocam dedi. Sonra bir baktı telin yarısına gelmiş. Yani başlama noktasına gelmiş. Dedi hocam ben bu saatten sonra artık dedi sana hiçbir şey vermem. Ben buradan geçeceğim. Geçtikten sonra aşağıya geldi. Ya dedi hocam Allah razı olsun yani gerçekten. Ya öğretmenlik çok ayrı bir şey. Yani eğer sen o kişinin nabzına göre şerbet vermeyip o çocuğu başta kaybedersen zaten kaybetmişsindir. Oysa ki mesela hani Köroğlu'nun bir atı var Aşkar. Bolu Bey'ine götürdüklerinde ne diyor? Cılız bir tay. Ama sonra onu bir yetiştiriyorlar. Uçan at gibi oluyor. Öyle gençler var ki eğer yolun başında onu kaybedersen kaybettin. Ama onu kazanırsan bir bakıyorsun ne Battal Gaziler, ne Köroğlu'ları, ne Mustafa Kemal'ler çıkıyor onların içinden. Ne kahramanlar çıkıyor. Peki şu yaşında tekrardan eğitimlere girecek olsan kazanabilir misin? Çok zor. Yani tecrübe olarak evet psikolojik harekat bölümünü evet geçebilirim ama fiziki olarak tabii biz o zaman başladığımızda 20 yaşındaydık. Mesela ben özel kuvvetler kursunu gördüğümde 23-24 yaşındaydım. Şimdi orada mesela koşular var. Mukavemet koşuları var. Hani bu demir adam koşuları diyorlar ya. Demir adam koşuları bizim özel kuvvetler personelin, özel harekat personelini yetiştirirken onların yanında hikaye kalır. Yani öyle zorlu fiziğini zorluyorsun ki bitti diyorsun ya tamam abi şuradan bir tane taş atsa da olay bitse diyorsun. Ama işte onu yendikçe, güçlendirdikçe geliyorsun. Tabii ki gençlerin şu anda bünyeleri ona müsaittir. Bizimki çok zor. Yani fiziki olarak çok zor. NATO'da görev yaptığını biliyoruz. Biraz bahsedebilir misin? NATO Ya tabii şöyle, şimdi silahlı kuvvetlerin içerisinde yabancı dil eğitimi almış, temayüz etmiş, başarılı olan personeller, işte NATO'nun bulunduğu yerlerde Türk askeri de mevcut. İşte Afganistan'da, Bosna'da, Kosova'da, Arnavutlu'da vesaire, Somali'de, dünyanın her yerinde bizim kahramanlarımız bizi temsil ediyorlar. Ben de hasbelkader Kosova'da görev yaptım. Burada NATO'nun özel bir biriminde görev yaptım. Bir yüzbaşımla beraber 6 ay kadar, 7 ay kadar kaldık. Bizim oradaki görevimiz Yugoslavya'nın dağılmasıyla birlikte Sırpların, işte o Kosova'daki Müslümanların da Sırplara tabii NATO tarafsız zarar verecek herkese karşı mücadele ettiği için, orada görev yaptığı için orada genel asayişi sağlamak, meydana gelebilecek olaylarla ilgili istihbari duyumlar almak vesaire, bununla ilgili orada NATO'da 7 ay görevim oldu. Gençlerimize askerlikle alakalı ne söylemek istersin? Ya şunu söylerim. Zaten askerliği özellikle tercih etmeye gerek yok. Bizim gençlerimizin kadınından, yani kızından erkeğine, bütün herkesin genlerinde askerlik var. Osmanlı İmparatorluğu yıkılıp Cumhuriyet ilan edildiği zaman Atatürk'ün Gençliğe Hitabe diye bir yazısı var. Orada ne diyor? Muhtaç olduğunuz kudret damarlarındaki asil kanında mevcuttur. Bizim gençlerimizin kanı zaten asil. Askerliği tabii ki bir meslek olarak bakacak. Uzun yıllar çalışacaksın. Mesleğe girdikten sonra yolunu çizmek için işte ben komando olacağım, ben işte jandarma olacağım, piyade olacağım, ben masada görev yapacağım, bir istihbaratçı olacağım. Tercihini doğru yapması gerekir. Önce askerliği herkese tavsiye ediyorum. Tabii askerlik değil, sadece polis, bu memleket için görev yapan polis kardeşlerimizin de buna ihtiyacı var. Orayı seçtikten sonra işte olay orada başlıyor. Yani oradan sonraki yolunu doğru çizmek lazım. Yani ben eğer rotamı düzgün çizmezsem mutsuz olurum. Çünkü mesela çocuklarını, eşini, aileni beraber sürüklüyorsun. Bu bir hayat. Nasıl ben mesela işte 20 yaşında asker oldum. 42 yaşında, 43 yaşında emekli oldum. Hala askeriz. Yani bugün 24 saat içerisinde Milli Savunma Bakanlığı bir genelge çıkartıp kardeşim tekrar silah altına aldık derse koşarak gideriz. Bütün gençlere tavsiye ediyorum. Bu vatan bilimsel, işte mühendislere, doktorlara, herkes, her şeye ihtiyaç var. Ama tetikte olmak lazım. Bütün gençlerin her an ülkemizi düşman belleyip bir sürü şey var. Mesela bununla ilgili şöyle bir anı anlatmak istiyorum. Yunanistan'la sürekli bir aramızda bir kriz var. NATO'da görev yaparken ekibimizde bir de Yunanlı yüzbaşı vardı. Tabii bir müddet sonra samimi oluyorsun. 6 kişi sürekli aynı odada, aynı aracın içinde, aynı yerdesin. Ya dedim ki yüzbaşım sana bir şey soracağım dedim ya. Tabii İngilizce konuşuyoruz. Dedi buyur. Ya dedim siz bizden niye nefret ediyorsunuz? Ben
Nedir sıkıntınız sizin ya? Her yerde bizi karalıyorsunuz, kötülüyorsunuz, nefret ediyorsunuz. Yani ben bunu bir asker olarak merak ediyorum. Bak biz seninle 6 aydır burada beraberiz. Kavga etmedik. Sen de futbolu seviyorsun, ben de seviyorum. Ortak duygularımız var. Çünkü biz ikimiz de Osmanlı İmparatorluğu'nun tebaasıyız. Türkiye Cumhuriyeti de Yunanistan'da ve aynı çatı altında 400 yıl yaşamışız. Sana da bir soru soracağım dedi. Sen dedi sabahları pencereni açtığında Yunan askeri veya Yunan bayrağı görmeyden dedi korkuyor musun? Dedim kafanızı kopartırız. Nereye dedim ya? Biz dedi her sabah penceremizi açtığımızda Ege Denizi'ne bakıyoruz. Eğer Ege yoksa Türkiye'ye doğru bakıyoruz. Acaba Türk bayrağı geliyor mu? Türk askeri geliyor mu? Biz hayatımız boyunca bu korkuyla yaşıyoruz. Dedim ya rahat ol kardeşim ya. Siz bize dedim bulaşmadıktan sonra biz kimseye bulaşmayız kardeşim. Bu millet böyle bir millet dedim yani. Bu millet düşmanını da korur, dostunu da korur. Sen dedim bize ne kadar düşman olursan ol, bize herhangi bir zarar vermediğin sürece bizden dedim bir zarar gelmez ya. Böyle bir enteresan bir anımız da var yaşadığımız. Yani gençlere tavsiyem evet asker olacaklarsa hiç korkmasınlar, tereddüt etmesinler. Bu vatanın her şeye ihtiyacı var. Askere de ihtiyacı var, doktora da ihtiyacı var, polise de ihtiyacı var, sporcuya da ihtiyacı var. Ama her şeyden önce vatanını, milletini seven ahlaklı insanlara ihtiyacı var. Var mı eklemek istediğin bir şeyler? Teşekkür ediyorum. Yani hoş bir sohbet oldu. Geçmişe gittik. Anılarımızı tazeledik. İnşallah gençlerimize, biz seyreden arkadaşlarımıza örnek olur. Allah razı olsun. İyi ki Sizden geldin. razı olsun. Çok mutlu olduk. Çok memnun olduk. Bir yiğitle yüzleştiğimiz için de teşekkür ediyoruz. Dostlar bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle hepinizi alemlerin en güzeline Yüce Rabbimize emanet ediyorum.